Bu içerik, hüzün üzerine teorik bir ders ya da teknik bir döküm değil, hüznün zihnimizde yarattığı o felç edici zindanla hayatımıza kattığı o sarsıcı derinlik arasındaki kritik dengeyi anlama çabasıdır. Modern dünya bir mutluluk panayırı. Her köşe başında neşe pazarlanıyor. Acı ise bir ayıp gibi perdeleniyor. Peki neden kaçıyoruz bu sessiz gölgeden? Zihin dışarıdaki gürültüden yorulunca neden kendi karanlığına sığınmak ister? Bu sığınak bir liman mı yoksa bir bataklık mı? Burada kimseye teselli verilmeyecek. Hüzün bir otopsi masasına yatırılacak. Psikolojinin dehlizlerinden varoluşun boşluğuna, ahlakın terazisinden ruhun sembollerine kadar her katman tek tek soyulacak. Sonunda ise kaçınılmaz bir ayna tutulacak. Kim olduğunla değil, o hüznün içinde neye dönüştüğünle yüzleşeceksin. Hazır mısın? Zihin, dış dünyadaki bir kaybı veya hayal kırıklığını işlemek için vites küçültür. Bu geri çekilme, dışarıdaki dağınıklığı toplama ve ruhu tek bir merkezde birleştirme çabasıdır. Burada iki farklı yol ayrımı belirir. Aydınlık taraf, hüznü bir laboratuvar gibi kullanır. Ruh, dış uyaranlardan elini ayağını çeker. Enerji içeri akar. Kişi kaybettiği parçayı veya hayalindeki yıkımı kendi içinde yeniden inşa eder. Bu süreç bir sindirim sistemidir. Acı, anlamlı bir tecrübeye dönüşene kadar burada işlenir. Bu hal zihni güçlendirir. İnsanı daha bütünlüklü bir yapıya taşır. Karanlık taraf ise bu süreci bir takıntıya dönüştürür. Zihin, yas tutmak yerine acının kendisini sevmeye başlar. Kayıp olan nesne veya hayal bir gölge gibi egonun üzerine düşer. Kişi artık kendine vurur. Kendi içini oyar. Kendini suçlamak hayatın sorumluluğunu almaktan daha kolay gelir. Bu hal bir savunma mekanizmasıdır. Dışarıdaki hayata karışamayan korkak zihin, hüznü bir sığınak yaparak orada felç olur. Acı burada bir parazittir. Ev sahibini yemeden durmaz. Bir adam düşünelim. Uzun yıllar emek verdiği projesi bir günde çöküyor. Aydınlık taraftaki adam perdeleri kapatır. Haftalarca kimseyle konuşmaz. Bu sessizlikte kendi yetersizliğini, dış dünyanın sertliğini ve yeni yol haritasını ölçüp biçer. Sonunda odadan çıktığında sadece bir proje kaybetmiş değildir. Artık nerede durduğunu bilen bir zihin inşa etmiştir. Karanlık taraftaki adam ise aynı odada kalmaya devam eder. Ama o neyin ters gittiğine bakmaz. Sadece dünyanın adaletsizliğinden ve kendi talihsizliğinden bahseden o iç sese tapınır. Odadan hiç çıkmaz. Çünkü çıkarsa yeniden denemesi gerekecektir. Hüznü, eylemsizliğinin geçerli mazereti haline getirir. Zihinsel mekanizma nettir. Hüzün ya ruhu damıtan bir simyadır ya da egoyu yutan bir kara delik. İnsan, dünya üzerinde tesadüfen savrulan bir toz tanesi olmadığını hissetmek ister. Hüzün, bu arayışın en keskin durağıdır. Hayatın sonluluğu ve her şeyin bir gün elinden kayıp gideceği gerçeği insanın göğsüne ağır bir taş gibi oturur. Bu taş ya bir temel olur ya da insanı dibe çeker. Aydınlık taraf. Varlığın geçiciliğini cesurca kabullenir. Her şeyin biteceğini bilmek şu anın ağırlığını artırır. Bu hüzün sığ bir neşeden çok daha sahicidir. Kişi hayatın trajik dokusunu gördükçe maskelerini indirir. Ölümün ve bitişin kokusunu alan zihin boş uğraşları ayıklar. Burada hüzün bir varoluşsal dürüstlük halidir. Dünyadaki yabancılığını fark eden insan bu sızı sayesinde kendi öz hakikatine uyanır. Bu ağırlık insanı yeryüzünde daha sağlam ve vakur bir duruşa zorlar. Karanlık taraf ise bu gerçeği bir kaçış rampasına dönüştürür. Nasıl olsa her şey bitecek cümlesi bir bilgelik değil, bir tembellik sloganı haline gelir. Kişi hayatın anlamsızlığına sığınarak sorumluluklarından el çeker. Bu bir varoluşsal boşluktur. Buradaki hüzün bir nihilist felçtir. İnsan kendi sonluluğunu bir mazeret gibi kullanarak yaşamın içine girmekten korkar. Hayatın iddialarından vazgeçer. Üretmekten, sevmekten ve inşa etmekten kaçar. Bu hal bir anlam arayışı değil, anlamın yokluğuna duyulan hastalıklı bir hayranlıktır.
Bir mezarlık ziyaretini düşünelim. Aydınlık taraftaki kişi mermer taşlara bakarken kendi zamanının daraldığını hisseder. Eve döndüğünde sevdiklerine daha sıkı sarılır, işini daha büyük bir titizlikle yapar. Hüzün onu hayatın kalbine iter. Karanlık taraftaki kişi ise aynı mezarlıktan çıktığında zaten hepimiz öleceğiz, çalışmanın ne gereği var diyerek elindeki işi bırakır. O, hüznü hayatı reddetmek için bir pasaport olarak kullanır. Birisi yok oluşu görerek dirilir, diğeri yok oluşu bahane ederek çürür. Hüzün varoluşun aynasıdır. Ya o aynada kendi gerçeğini görüp ayağa kalkarsın ya da aynanın karanlığında kaybolup gidersin. Ahlaki eylem, insanın neşeliyken takındığı bir tavır değil, ruhu daraldığında verdiği o çetin sınavdır. Hüzün, insanın maskelerini düşüren en sert rüzgardır. Bu rüzgar estiğinde kişinin karakteri ya bir kaya gibi ortaya çıkar ya da bir kum yığını gibi dağılır. Aydınlık taraf, hüznü bir vicdan inceliği olarak yaşar. Başkasının acısını duyabilme yetisi kendi kederinden doğar. Dünyadaki adaletsizliği, eksikliği ve çiğliği dert edinen insan soylu bir hüzne bürünür. Bu hal bir duyarlılık mirasıdır. Kişi kendi acısını bir teraziye dönüştürür. Kimsenin hakkını yememeye, kimseyi incitmemeye dair içsel bir tutarlılık geliştirir. Burada hüzün, karakteri tahkim eden bir ciddiyettir. Sözünde duran, emanete ihanet etmeyen ve zorluk anında dik duran insan, bu gücü kendi kederini bir disipline dönüştürmesinden alır. Karanlık taraf ise hüznü bir ruhsal kibir aracına çevirir. Kişi çektiği acıyı diğer insanlardan daha üstün olduğunun bir kanıtı gibi sunar. "Ben çok hassasım, bu dünya bana göre değil" cümlesi aslında gizli bir narsisizmdir. Bu sahte hüzün başkalarına karşı bir saldırı silahı olarak kullanılır. Acı çektiği için herkesin ona borçlu olduğunu düşünür. Kendi kederini çevresindeki insanları manipüle etmek ve onların üzerinde duygusal bir tahakküm kurmak için bir maske gibi kullanır. Buradaki hüzün erdemin taklididir. İçten pazarlıklı bir mağduriyet tiyatrosudur. Bir mecliste haksızlığa uğrayan birini düşünelim. Aydınlık taraftaki kişi kendi yaşadığı haksızlıkların verdiği o sızıyı hatırlar ve sessizce ama kararlı bir şekilde mağdurun yanında durur. Hüznü onu adaletli olmaya zorlar. Karanlık taraftaki kişi ise aynı haksızlığı izlerken "Ben zaten neler çektim, dünya böyle pis bir yer" diyerek köşesine çekilir. O hüznünü bir eylemsizlik kalkanı yapar ve aslında bu kayıtsızlığıyla zulme ortak olur. Acısı onu daha iyi biri yapmaz, sadece daha kibirli bir seyirciye dönüştürür. Ahlakın terazisi sabittir. Kederin ya seni başkalarına karşı daha adil ve ince kılar ya da seni kendi acına tapan bir tiran yapar. Dünya sadece çıplak gözle görülen bir madde yığını değildir. Her olay ve her duygu ruhun derinliklerinde bir imgeye dokunur. Hüzün, ruhun mevsimsel döngüsüdür. Toprağın altına çekilen suyun, filizlenmeden önceki o sessiz bekleyişidir. Aydınlık taraf, hüznü bir kış uykusu gibi görür. Doğada kış bir yok oluş değil, bir hazırlıktır. Ruh dışarıdaki renkli yapraklarını döker, enerjisini köklerine saklar. Bu süreçte insan kendi özüyle baş başa kalır. Hüzün burada bir arınma havuzudur. Kişi bu havuza girer, dünyevi tortularından temizlenir ve daha duru bir bilinçle yüzeye çıkar. Bu, zamanın durduğu, kemikleştiği ama aynı zamanda en saf cevherin ortaya çıktığı bir dönüştürme işlemidir. Ruh, bu karanlık koridordan geçerek kendi ışığını bulur. Karanlık taraf ise sembolü gerçeğin yerine koyar. Hüznü bir arınma kapısı değil, tapınılacak bir put haline getirir. Ruh, o karanlık koridora girer ama oradan çıkmak istemez. Işığı unutur. Karanlığın içinde kendine hayali canavarlar ve hayali saraylar kurar. Buradaki hüzün, mananın kuruduğu bir biçimsel tapınmadır. İnsan, hüznün getirdiği o derinlikli insan imajına aşık olur ama o imajın altındaki asıl cevheri kaybeder.
Bu hal, ruhun kendi hikayesinden kopup bir silüete, bir gölgeye hapsolmasıdır. Donmuş bir göl düşünelim. Aydınlık taraftaki ruh, o buzun altında yaşamın sessizce devam ettiğini, buzun aslında bir koruma kalkanı olduğunu bilir. Bahar geldiğinde buzun eriyeceğini ve suyun daha berrak akacağını sezer. Karanlık taraftaki ruh ise buza bakıp sadece soğuğu ve ölümü görür. Buzun üstünde oturur, altına bakmayı reddeder ve sonunda o buzla birlikte kendisi de taşlaşır. Biri kışı baharın müjdecisi olarak yaşar, diğeri kışı sonsuz bir donma noktası sanır. Hüzün, ruhun sembolik diridir. Ya seni kendi özüne bağlayan bir köprüdür ya da seni kendi içinde boğan bir sis. Şimdiye kadar anlatılan tüm o soylu derinlik ve ruhsal arınma masallarını bir kenara bırakalım. Gerçeklik, laboratuvarın soğuk ışığı altında çok daha çıplaktır. İnsan doğası hayatta kalmaya ve güç kazanmaya odaklı biyolojik bir makinedir. Bu makinede hüzün olarak adlandırılan şey aslında evrimsel bir defo ya da yaşam içgüdüsünün yetersizliğidir. Hüzün, hayatın sertliğine karşı direnç gösteremeyen, uyum yeteneği düşük bireylerin uydurduğu felsefi bir ambalajdır. Derinlik dediğiniz şey aslında hayata karşı duyulan yetersizliğin estetik bir kılıfa sokulmuş halidir. Doğa zayıf olanı eler, hüzün ise bu elenme sürecini yavaşlatan, kişiyi eylemsiz kılan bir prangadır. Başarılı ve hayata tutunmuş bir zihin hüzünlenmez, sadece veri toplar ve çözüm üretir. Sözde soylu keder aslında gizli bir korkaklıktır. İnsan hayatın vahşi temposuna ayak uyduramadığında bu yenilgiyi "ben çok hassasım" diyerek kutsar. Bu zayıflığın bir erdem gibi pazarlanmasıdır. Geçmişin hayaletleriyle avunmak, geleceği inşa etme kapasitesi olmayanların sığınağıdır. Kimse gerçekten ruhsal bir arınma için hüzünlenmez. İnsan sadece kaybettiği bir çıkarın veya zedelenen egosunun yasını tutar. Geri kalan her şey bu biyolojik sızıyı maskelemek için kullanılan entelektüel süslemelerden ibarettir. Benim sormak istediğim şudur: hüzün kişiye bir şey mi kazandırıyor yoksa kişiyi sadece hayattan mı çalıyor? Eğer kişi bir eylem üretmiyorsa, o hüzün sadece çürümekte olan bir organizmanın son nefesidir. Şu an elinde iki farklı parça var. Bir yanda hüznünü soylu bir derinlik, ruhsal bir laboratuvar olarak gören o naif inancın, diğer yanda bu kederi zayıflık ve hayata karşı yetersizlik olarak niteleyen o soğuk pragmatik balta. Şimdi bu iki gücü çarpıştırıp kendi gerçeğini o enkazın içinden çıkarma vakti. Sen hangi taraftasın? Eğer yaşadığın hüzün seni dünyaya karşı daha duyarlı kılıyorsa, elindeki işi daha büyük bir ciddiyetle yapmana sebep oluyorsa ve başkasının acısını hissetmeni sağlıyorsa, sen bir inşa sürecindesin. Bu, hüznün aydınlık tarafıdır. Burada hüzün senin efendin değil, seni hamlıktan kurtaran bir simyacıdır. Ancak dürüst ol. Bu sessizliğin içinde aslında sadece bir mazeret mi büyütüyorsun? Ben çok hassasım diyerek kaçtığın her sorumluluk, sustuğun her doğru ve ertelediğin her eylem seni karanlık tarafın kucağına itiyor. Orada hüzün bir derinlik değil, bir uyuşturucudur. Kendini acınla uyuşturuyor, bu sayede hayatın o vahşi ama gerçek temposundan kaçıyorsun. Karşı tez sana bir ayna tuttu. Hüzün seni hayattan mı çalıyor? Bu soruya vereceğin cevap senin kimliğini belirleyecek. Eğer kederin seni eylemsizliğe mahkum ediyorsa, o keder soylu değildir. O sadece bir kaçış stratejisidir. Ama eğer o sızıdan güç alıp, dünya eksik ve ben bu eksikliği gidermek için buradayım diyebiliyorsan, işte o zaman hüzün senin en büyük müttefikindir. Sen ne tam bir aziz ne de tam bir sahtekarsın. Sen bu iki kutup arasında her gün yeniden karar veren bir iradesin. Bazen hüznüne sığınıp tembellik yapacaksın, bazen o kederden bir şaheser çıkaracaksın.
Önemli olan nerede durduğunu görmen. Karanlık taraf seni ele geçirdiğinde, acını bir kalkan gibi kullanmaya başladığında bunu fark et. Fark ettiğin an, o kalkanı yere bırak ve çıplak ellerinle hayata dokun. Hüznün karanlık tarafını törpülemek ve onu bir yıkımdan kurtarıp bir inşa aracına dönüştürmek istiyorsan, şu 3 aracı ve tek ilkeyi zihninin duvarlarına kazı. Birincisi, hüznü zihninin içinde bir sis gibi bırakma. Onu kağıda dök, bir nesneye aktar. Onu dışarıdan izle. O senin bir parçan olabilir ama senin tamamın değil. İkincisi, yas tutmak için kendine gün içinde net bir süre belirle. 20 dakika o karanlığın dibine in, üzül, ağla ve kederini onurlandır. Ancak o süre bittiğinde elindeki fırçayı veya kalemi alıp eyleme dön. Üzülme mesaisini bitirip yaşama mesaisine başlamalısın. Üçüncüsü, hissettiğin o boşluğu fiziksel bir işle doldur. Bir şeyi tamir et, bir yeri düzenle, bir şey üret. Ruhundaki eksikliği dünyadaki bir fazlalığa dönüştür. Ve ilkemiz, hüzne sadakat, hayata ihanet olmamalıdır. Yani acını onurlandır, onu asla inkar etme. Ama onun senin hayatla olan bağını koparmasına izin verme. Şimdi, kendine şunu sor. Şu an taşıdığın bu ağırlık seni yerin dibine mi çekiyor, yoksa üzerinde yükseleceğin bir temel mi oluyor? Bu gece uykuna çekildiğinde, hüznünün, kederinin sana ne fısıldadığını değil, senin ona ne cevap verdiğini düşün.